Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber yeni almış olduğum ekipmanlarımı tanıyacağız. En son size göstermiş olduğum ekipmanlarımla şu anki ekipmanlarım arasında gerçekten çok fazla fark var. Birçok ekipmanımı değiştirdim. Yeni bilgisayar aldım, yeni kamera aldım, yeni mikrofon aldım, birçok şey aldım. Ve siz de eğer YouTube Hocam kanalının içerikleri nasıl üretiliyor, nasıl çekiliyor, hangi ekipmanlarla bu videoları hazırlıyoruz, bunları öğrenmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Ve bu tarz vlog tarzı video istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar sizlere öncelikle bu videoyu neyle çektiğimi göstermek istiyorum. Bu videoyu Zhiyun Smooth Q gimbal ile çekiyorum. Bu bir telefon gimbalı arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir sarsıntı yok. Bunu sağlıyor. Yani ben telefonla çekeceğim videolarda mutlaka bunu kullanıyorum. Bu gerçekten çok güzel bir aparat. Ve bu tarz vlog tarzı videolarda da kamera olarak telefonumu kullanıyorum. Telefonlarımız zaten gayet iyi çekiyorlar. Bir kamera kullanmayı o yüzden pek fazla tercih etmiyorum. Telefonum zaten görüyorsunuz iPhone 8 Plus. Elimdeki gimbal da Zhiyun Smooth Q gimbal'ı ve hemen isterseniz şöyle geçelim arkadaşlar. Burada benim kameram bulunuyor. Bu benim yeni almış olduğum bir kamera. Yani alalı yaklaşık 1,5 ay oldu. Ama size gösterme şansım olmadı. Instagram'dan da çok fazla duyurmadım zaten. Bu benim yeni kameram arkadaşlar. Bu çok güzel bir kamera. Full frame bir kamera. Bana birazcık fazla geliyor açıkçası ama sizlere en iyi videoyu çekebilmek için, en iyi içerikleri üretebilmek için ekipmanlarımıza önem göstermemiz gerekiyor. Bu arkadaşlar şöyle göstereyim. Canon, odaklıyım hemen isterseniz. Canon 6D Mark II kamera arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üstünde bir tane Rode mikrofon var. Mikrofonun modelini hatırlamıyorum. Kameranın lensi olarak da f1.4 50 mm'lik bir lens kullanıyorum arkadaşlar. Kameranın görüntüsü gerçekten çok güzel ve bu kamera sanırım beni bir 5 yıl idare eder diye düşünüyorum. Hem fotoğraf için hem de video için gerçekten çok iyi bir makine. Sizlere de bütçeniz varsa öneriyorum. Şöyle hemen aşağı inelim arkadaşlar. Aşağıda da bir kamera gimbalı bulunuyor. Bunu çok fazla kullanmıyorum. Hani daha önceden bazı işlerimiz oluyordu. Bunlar için kullanıyorduk ama daha sonradan hiç kullanmadım. Bunu zaten bana bir marka yollamıştı. Feiyu markası yollamıştı. AK4500 modeli. Bu çok pahalı bir alet arkadaşlar. Bu kamera gimbalı. İnternette araştırabilirsiniz. Ben zaten normalde bu kadar pahalı bir şey almam. Çünkü benim çok işime yarayacak bir şey değil bu. Kamera gimballarını taşımayı çok fazla sevmiyorum. Onun yerine böyle telefon gimbalları gerçekten çok daha kolay kullanılıyor. O yüzden bunları daha çok tercih ediyorum. Hemen şöyle geçelim. Ve burada arkadaşlar benim bir tane softbox'ım bulunuyor. Şöyle hemen göstereyim. Burada benim bir tane softbox'ım var. Ben bunu yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum ve hiçbir sorunu yok. 4 tane ampulü var. Şöyle hatta kapatayım 2 tanesini. Şu an mesela hiçbiri açık değil. Şu an 2 tanesi açık. Şu an 4 tanesi açık. Bir tane softbox bana yetiyor. Zaten odam çok fazla büyük olmadığı için bir tane ışıklandırma böyle bana yetiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim, böyle bir softbox. Hemen isterseniz şöyle yan tarafa geçelim arkadaşlar. Burada küçük bir komedim var. Burada da çok fazla bir şey yok. Yani ekipman olarak gösterebileceğim çok fazla bir şey yok. Görüyorsunuz zaten cüzdanım var orada. Bir bozuk para için koymalık bir kumbara var orada ve parfümler var, saat var ve hoparlör var bir tane. Bir tane de Rampage'in yollamış olduğu bir defter var. Rampage bu arada biliyorsunuz ki sponsorlarımızdan bir tanesi. Hemen videolarımızı ürettiğimiz yere geçelim isterseniz arkadaşlar. Burası bizim videolarımızı hazırladığımız, videolarımızı çektiğimiz, içerikleri bulduğumuz yer. Burası tamamen bizim yaşam alanımız. Neden bizim diyorum? Çünkü geçtiğimiz aylarda kanalımıza bir tane de editör aldım arkadaşlar. Yani editörümüzle beraber aslında biz burada çalışıyoruz. O yüzden zaten 2 tane bilgisayar var. Hemen şuradan başlayalım isterseniz. Burada arkadaşlar bir Logitech mouse var. Ben bu mouse'ları gerçekten çok seviyorum ve sürekli bu mouse'lardan kullanıyoruz. Bakın burada da mesela bir tane Logitech'in bu mouse'undan var. Ben bu mouse'ları çok sevdiğimden dolayı bunları kullanıyoruz. Şurada benim çok sevdiğim laptopum MacBook Air var arkadaşlar. 2017 olması lazım. Air 2017 MacBook'u burada görüyorsunuz. Çok memnunum. Zaten Apple'ın en çok tercih edilen laptoplarından bir tanesi MacBook Air. Hem fiyatı çok yüksek değil hem de performansı bana gayet iyi yetiyor. Ve telefonum da iPhone olduğundan dolayı arkadaşlar ben telefonumla bilgisayarım arasında yani laptopum arasında çok kolay bir şekilde dosya aktarımı yapabiliyorum. AirDrop sayesinde. Bu yüzden ben MacBook tercih ettim. Ama tabii ki biz bu bilgisayarda video montajlarını veya fotoğraf montajlarını
yapamıyoruz. Yani fotoğraf montajı belki yapılıyor ama video montajını bu bilgisayarda maalesef yapamıyoruz. Daha çok günlük ihtiyaçlarımı bu bilgisayarla karşılıyorum. Bana gayet iyi yetiyor. Ve hemen şurada da arkadaşlar AirPod'larım var. Şöyle göstereyim. AirPod'larım burada bulunuyor. Zaten telefonum ve bilgisayarım Apple olduğundan dolayı kulaklık olarak da AirPod tercih etmek istedim. Çünkü dediğim gibi Apple cihazlar arasında bağlantı sağlamak gerçekten çok kolay ve hızlı oluyor. Yani benim işlerimi hızlandırıyor. Ben bu yüzden Apple teknolojik cihazlarını daha çok tercih ediyorum. Hemen şöyle yan tarafa geçelim isterseniz arkadaşlar. Yan tarafta da bizim montaj bilgisayarımız var, performans bilgisayarımız var. Bu bilgisayarda Premiere, Photoshop, onun dışında birçok performans gerektiren işlemleri biz bu bilgisayarda yapıyoruz arkadaşlar. Birazdan size zaten kasayı ve bilgisayarın özelliklerini de göstereceğim. Ama ona geçmeden önce size şu hoparlörleri göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar M-Audio AV42 hoparlörlerim var. Referans monitör olarak geçiyor aslında bunlar arkadaşlar. Böyle bir hoparlör. Ben hoparlöre gerçekten önem gösteriyorum ve gün içinde de sürekli müzik dinliyorum. Yani müzik düşkünü bir insanım aslında ve sesi de iyi almak istiyorum. Bu yüzden böyle bir hoparlör tercihi yaptım ama olmasa da olur. Yani çok da bu daha çok kişisel bir ilgi denilebilir. Neyse hemen şöyle geçelim. Burada arkadaşlar benim monitörüm var. Bu monitör arkadaşlar gerçekten çok güzel. 27 inç bir monitör ve curved. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Curved bir monitör. Yani şöyle yandan göstersem daha iyi anlarsınız. Yandan gösterdiğimde gördüğünüz gibi yamuk bir monitör. Yani bunların modeli böyle arkadaşlar ve çok güzel. Gerçekten hani içinize böyle monitöre baktığınız zaman gerçekten içindeymiş gibi oluyor. Görüntüsü de gayet iyi. Bu yüzden böyle büyük bir monitör biz tercih ettik arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bunu daha çok biz montaj işlerimizde, fotoğraf editlerimizde vesaire kullandığımızdan dolayı bize büyük bir monitör lazımdı. Biz de böyle bir monitör tercih ettik. 27 inçlik bir monitör arkadaşlar. Hemen şöyle geçelim aşağıya doğru. Burada bizim mikrofonumuz var. Bu da benim videolarda kullanmış olduğum mikrofon. Blue Yeti mikrofonu. Şu anda sanırım Rode NT'den sonra en iyi yayıncı mikrofonu olarak geçiyor. Ama bence Rode NT ile arasında hiçbir fark yok. Gerçekten yani ben Rode NT'yi de uzun bir zaman kullandım. Ama Blue Yeti de bence gayet iyi arkadaşlar ve hatta şu arkasındaki şeyini göstermek istiyorum size. Şöyle. Şurada pek gösteremedim ama 2 tane switch var arkadaşlar ve onlarla beraber siz bu mikrofonun nerelerden ses almasını istiyorsanız onu ayarlayabiliyorsunuz. Bu benim için gerçekten çok güzel bir özellik. Yani mesela siz bu mikrofonu ortaya koyuyorsunuz ve ayarladığınız zaman karşıdan da ses alıyor, buradan da ses alıyor, buradan da. Yani her yerden ses alabiliyor. Diğer moda getirdiğinizde mesela sadece buradan ses alıyor. Böyle güzel bir mikrofon yani her anlamda kullanabileceğiniz bir mikrofon. Şöyle hemen aşağıya doğru gelelim arkadaşlar. Burada da benim klavye mouse setim var. Normal sıradan bir Logitech klavye mouse seti kullandım. Bunlar kablosuz. Ben kabloyu hiç seven bir insan değilim. Ve bu yüzden genellikle kablosuz tercih ediyorum. Kabloları da olabildiğince böyle kendimden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Şurada birazcık kablo yığını var ama çok fazla değil Allah'tan. Çünkü dediğim gibi kablosuz genellikle kullandığımdan dolayı böyle güzel bir görünüme sahip olmak istiyorum açıkçası. Bunların tam olarak modelini bilmiyorum arkadaşlar. Normal ofis tipi klavye mouse seti. Şöyle görüyorsunuz zaten. Burada bir tane Razer mousepad var. Ve şimdi isterseniz sizin daha çok merak edeceğiniz kısma gelelim. Burası da arkadaşlar benim kasam. Biz bu kasayı toplayalı daha çok az zaman oldu. Belki de haftalar olmuştur. Biz bu kasayı yeni aldık arkadaşlar. Dediğim gibi performans bilgisayarı, Premiere, Photoshop, After Effects gibi programları kullandığımızdan dolayı render seviyesini de çok üst düzeye çıkarmak istediğimizden dolayı böyle bir bilgisayar topladık arkadaşlar. Yani tamamen sizlere iyi içerikler üretebilmek adına böyle bir bilgisayar topladık. Yoksa bana şu MacBook Air yetiyordu da artıyordu. Ama böyle de bir bilgisayar maalesef ki bize gerekti arkadaşlar. Yani daha iyi içerikler üretebilmek adına böyle bir bilgisayar almak zorundaydık. Bu bilgisayarın bildiğim kadarıyla özelliklerini anlatacağım size. Çünkü sistemden çok fazla anlamıyorum arkadaşlar. Zaten bir arkadaşımla beraber topladık. Bilgisayarın işlemcisi yanlış hatırlamıyorsam AMD Ryzen 2600 olması lazım. RAM olarak da 16 GB Corsair RAM kullandık. Ekran kartı olarak da Nvidia GTX 1660 kullandık. 6 GB'lık bir ekran kartı ve
Bir de 500 GB'lık SSD'miz var arkadaşlar. Bu kasayı bu şekilde topladık ve şöyle de bir Rampage kasamız var. Zaten kasayı görüyorsunuz, rengarenk ışıklar yanıyor. Bayağı büyük bir kasa aslında, şu an kameradan çok belli olmuyor ama kasa gerçekten büyük. Evet, şöyle göstereyim isterseniz arkadaşlar. Burada bilgisayarın işlemcisini ve RAM'ini görebiliyorsunuz. Yani bu şekilde size çalıştığımız ortamı, ekipmanları ve ışığımı, kameramı, yani daha doğrusu videolarda kullandığımız her şeyi sizlere bu videoda gösterdim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz zaten. Sanırım başka anlatmadığımız bir şey kalmadı. Arkadaşlar biz bu ekipmanları tamamen sizlere çok daha iyi videolar üretebilmek için alıyoruz ve gerçekten burada binlerce liralık ekipman var. Siz de destek olmak adına kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yeni açmış olduğumuz Hızlı Öğren kanalına da her gün video yüklüyoruz. Açıklama kısmından Hızlı Öğren kanalına da abone olabilirsiniz. Bizleri desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.